Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler, ay ve stelyum ikizlerde dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hoş geldiniz sevgili ikizler burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. 2025 Ağustos ayında seni neler bekliyor birlikte bakalım ikizler burcu. İlk kartımı aldım. Değnek beşlisiyle başladık arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım ne gelecek. Şöyle bir kartlarımızı koyduk. Bazı korkular var sevgili ikizler burcu ve açığa çıkacak olan şeyler var. Bu doğrultuda bulunduğun yerde, iş yerinde, ortamda, yaşadığın yerde bazı çatışmalar veya tartışmalar olabilir. Özellikle bu 29 Temmuz ve 5-6 Ağustos tarihine kadar birazcık daha tedbirli olmanda fayda var. Fakat aylık genel burç okumalarında çok fazla tarih vermeyi uygun görmüyorum. Bu enerji çıktıysa eğer, hani zaman kavramı diye bir şey yok, enerji akışkandır. Hani daha çok bu tarihler ama yine de ayın genelinde dikkat etmende fayda var. Pek tabii ki hani kartları açtıkça asıl meseleyi de görüyor olacağız arkadaşlar. Büyücü kartı bakalım. Hani burada şöyle bir durum var. Sanki bu enerji, evet hani bununla ilgili tedbirli olmak önemli ama pek çoğunuz için sanki bu birazcık daha böyle bir yumuşayacak gibi geldi açıkçası. Bakalım Azize. Azize'yi çok seviyorum. Azize'nin yeri çok çok ayrıdır arkadaşlar. Bakalım. Açalım ve devam edelim. Para onlusu gayet güzel gidiyoruz. Kupa onlusu gayet güzel gidiyoruz. Son birkaç kart daha alacağım arkadaşlar ve diğer kartlardan da destek alacağım. Desteğin altında değnek kralı gözüme çarptı. Değnek kralı da varsa olay bitmiştir diyebilirim yani. Hani kimse senin böyle kolay kolay üzerine çıkamayacak gibi. Şimdi öncelikle hassas olmamaya dikkat et. Bak daha çok ayın 5'ine kadar olan süreç, 4'üne kadar olan süreç. Ama yine bunu hani artı eksi olarak alın mutlaka arkadaşlar. Olan süreçte dikkat et. Böyle şimdi öncelikle... Hatta evet ya bir kart daha açacağım. Önce dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. İkizler burcu. Para dörtlüsü. Kule kartı. Tamam. Şimdi önce tamam. İmparator ve değnek dörtlüsü. Tamam, çok güzel. Yani iki dörtlü seri aynı anda geldi arkadaşlar. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken şeyler. Tarih veriyorum ama dediğim gibi tarih akışkandır. Bazılarınız 5'i civarı yaşarsınız. Bazılarınız da 15'i civarı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kavga, tartışma, münakaşa, bunlara karşı dikkat et. Bununla birlikte kalp sağlığına dikkat et ve psikolojik sağlığına da dikkat et. Ayrıyeten Ağustos ayında su tüketimine de ekstra bir dikkat et ikizler burcu. Bununla birlikte sana birazcık tuzak kurmak isteyen kişiler var. Hatta böyle alttan sinsi yaklaşan birilerinin varlığından bahsediyor. Bu kişilere karşı birazcık dikkat et. Birazdan zaten detaylandıracağım. Burada ve parana dikkat et sevgili ikizler burcu. Şimdi tılsım dörtlüsü pintiliği anlatan bir karttır ama yani yanında çıkan kartlar yani anlamına göre çok çok değişkenlik gösterir arkadaşlar. Her kart öyle pek tabii ki. Hani has anlamı değişmez ama yanındaki, üstündeki, altındaki gidişata göre çok farklılık gösterir. Şimdi burada kavga, tartışma dikkat et dedik. Bilinçaltı korkularına dikkat et. Korku, kaygı, anksiyete, psikolojini etkileyebilecek bir takım etkilere dikkat et. Ayrıyetten bazılarınızı birileri korkutabilir. Özellikle ateş etkili kişiler. Koç, aslan, yay, bu burçlara dikkat et. Fakat yine altını çiziyorum. Hayatında bir tane koç yok, bir tane aslan yok, bir tane yay yok. Yani aslan vardır iyidir, aslan vardır kötüdür, dostundur, düşmanındır. Buna göre de ayırt etmende fayda var. Şimdi burada birilerinden düşmanlık görme olasılığın çok yüksek. Sözel olarak da fiziki olarak da birileri seni birazcık çatışma içerisine çekmek isteyebilir. Fakat bu enerji herkeste öyle mi çalışacak? Tabii ki hayır. Yani bu bir genel okuma olduğu için bazılarınız belki kendinizi bir kavganın içerisinde bulacaksınız. Bazılarınız ise içsel olarak çatışma yaşayacaksınız. Hani kendinle verdiğin işte korkuyorum, adım atsam mı atmasam mı, öyle mi yapsam böyle mi yapsam. Bazılarınızda bu çatışma içsel olarak olacaktır. Diğer bir kısmınızda da işte
Hani ya karşı tarafta yani böyle bir şeye şahit olabilirsin ya da kendi hayatında yaşayabilirsin. Hani o akış geldiğinde, o enerji geldiğinde herkes ona göre kendi durumunu değerlendirsin arkadaşlar. Neticede burada dikkat etmen gereken enerji var. Buna dikkat etmen gerekiyor ve bunun üzerine çıkman gerekiyor. Moralini ve motivasyonunu yüksek tut. Korku, kaygı, endişe bunlardan uzak tut. Enerjini ekstra ama ekstra fazladan yüksek tutman gereken, kalbin ile bağlantını çok yükseltmen gereken, enerjini yükseltmen gereken, frekansını yükseltmen gereken ve her şeyden önce kendini sevmen, kendine değer vermen gereken bir ay olacak. Ellerini sevmek, ellerine bakım yapmak, ayaklarını sevmek, ayaklarına bakım yapmak, belki bir bakıma gitmek, her anlamda kendini sevmek ve kendini sarılmak ve her şeyi sevmek. Yani sevgi enerjisini çalıştırmak çok önemli olacak. Hassas, yani bu fazla duygu, bazılarınızda duygularla ilgili inişler çıkışlar olabilir. Bunu da kontrol etmeye çalışın arkadaşlar. Yani moralini yüksek tutmaya çalış. Bir diğer dikkat etmen gereken şey bu. Şimdi burada öncelikle ayın geneline baktığımda gerçekten zirve senin diyebileceğim bir ay olacak. Yani maddi konularda da genel hayatınla ilgili de kesinlikle gücü elinde tutabileceğin, kendi imparatorluğunu koruyabileceğin ve bunun için verdiğin mücadelelerin sonuç verebileceği bir ay olacak. Bu bir diğer etki. Şimdi burada özellikle ayın 17'sine kadar ben seni sıkı bir çalışma içerisinde görüyorum. Kariyer hayatınla ilgili yeni bir adım atmaktan bahsediyor İkizler Burcu. Yeni bir işe girebilirsin, yeteneklerini hobiye dökebilirsin. Ne bileyim işte bu sosyal medyadan bir kanal açmak olabilir, reklam vermek olabilir, tanıtmak olabilir, ürün satıyorsundur. Hani her anlamda diyebiliriz. Aynı zamanda belki de bazılarınız bir eğitime başlayacaksınız. Kendinizi daha da çok geliştireceksiniz. Çünkü burada 4 serisi geldiği için burada gerçekten kendi imparatorluğunu kurmak için yeniden bir şeyleri inşa etmek vardır. Yeniden bir şeyleri kurmak vardır sevgili İkizler Burcu. Bu konuda kesinlikle başarılı olacaksın. Çünkü ben seni burada gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışır olarak gördüm. Fakat bir de kupa dörtlüsüyle ilgili uyarı yapacağım. Kafa dalgınlığından dolayı kafa dalgınlığından dolayı para kaybı ya da fazla harcamalar yapabilirsin. Bunlara karşı dikkat et. Ve burada senin elde ettiğin çok büyük bir başarı var. Zaten genel itibariyle hani büyücü de geldiği için ve kupa ikilisiyle birlikte sen bu korku, kaygı, endişe ya da etraftaki böyle olabilecek olumsuzluklar, çevrende çıkabilecek husumetler, tartışmalar neyse onların üzerine çıkabileceksin ve bunları üstesinden gelebilme gücü, yetkisi sana verilecek diyor. Yani enerjin yüksek olacak. O yüzden o içindeki coşkuyu dinle. Kalbinin sesini dinle diyor. Yani şöyle bir taraftan küsüp oturmak var ama bir taraftan için kımıl kımıl. Mesela o his gelir. Hani o yüzden hani herkes kendi durumuna göre alsın çünkü enerji okuması. Herkesin farkındalığına göre, attığı adımlara göre olaylar çok şekillenir. Yani bir taraftan hadi kalk gidelim derken bir taraftan yok ya boş ver otur aşağı gibi ikilemlerinde kalabilirsin. Ama yüksek enerji çok daha fazla, lütfen bunu kullanmaya çalış. Her zaman o inancını korumaya çalış açıkçası. Burada şöyle bir durum var. Kendi çabalarınla, kendi çabalarınla, kendi imkanlarınla, kendi çalışkanlığınla hak ettiğin bir şey var. Yani diyeceksin ki hani affedersin çok böyle şey gibi çalıştım. Gerçekten çok çalıştım ama sonunda hak ettiğimi aldım. Yani ben buraya hani çok güzel bir şarkı vardı ya Nil Hanım'ın galiba hatırlamıyorum. Hani ben buraya çıplak geldim. İşte tırnaklarımla kazıyarak geldim. Gerçekten hak ederek geldim. Gerçekten çalışarak geldim dediğim bir durum var. Ve bu konuda başarılı olacaksın. Bu da ayrı bir nokta. Fakat burada seni aşağıya çekmek isteyen kişiler sözel olarak da fiziksel olarak da yani hani yapamazsın, edemezsin, öyle olmaz ki sen de zaten şöylesin gibi ayın ilk yarısına kadar özellikle hani 5'ine kadar dedik ya artı eksi olarak yine de ilk yarısına kadar hani böyle durduk yere sana böyle trip atabilirler. En basiti bak. Yanından geçersin ya dersin ki dün iyiydik bugün ne oldu? Enerjin onu kıskandırır mesela. Hiçbir şey yokken bile. Seni aşağıya çekmek isteyebilir. Narsist, sadist, bencil, beceriksiz, hadsiz diyelim aynı zamanda. Seni böyle aşağıya çekmek isteyen enerjiler var. Kişi veya kişiler olarak da gördüm ben bunu. Bunlara karşı da dikkat et. Ama ben seni burada çok güçlü gördüm. Ne olursa olsun bu enerjilere karşı. Yani şimdi bak asa beşlisi, asa yedilisi zaten aşamalı olarak bak ayın ilk yarısına kadar bu enerjiyi sağaltacaksın. İkinci yarısından sonra bu enerji iyice bitecek. Çünkü burada senin bu azmin, başarın, güçlü duruşun rakiplerini
ya da seninle rakip olduğunu düşünenleri diyelim geri plana itecek. Ve bazılarınız yer değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu bir iş değişikliği olabilir, yolculuğa çıkmak olabilir, bir şeyleri keşfetmek için bir tatile gitmek olabilir, işte şube değişimi olabilir. Burada bazı değişimler de söz konusu. Bilinmeyene koşmaktan korkmayacaksın. Fakat bu cahil olarak değil, tam böyle bir aptal gibi. Yani aptal değil, aptal gibi. Bütün böyle saf enerjinle yeniliğe koşmaktan korkmayacaksın açıkçası. Evet, burada yani şimdi parana niye dikkat et dedim. Maddi olarak böyle ufak tefek sıkıntılar olabilir. İşte gereksiz harcamalar yapabilirsin. Bak, bu direkt uyarıdır. Pintilik değil. Bu açılımda sana gelen şey direkt uyarıdır, tılsım dörtlüsü. Hani dedim ya, anlamlar değişir. Bak, burada sana direkt uyarı yapıyor. Harcamalarına dikkat et. Hani böyle fazla harcamalar yapmamaya dikkat et. Şu mikrofonu düzeltelim. Harcamalar yapmamaya dikkat et. Parayla ilgili her türlü konuya dikkat et. İkizler Burcu. Bir de burada şöyle bir durum var. Yani şu imparatoru tam olarak anlamlandırmak için bir kart daha alacağım. Şimdi burada bak, yaratım tarafın oldukça yüksek olacak. Yani burada bir teklif geliyor sana. Yani yaratım tarafın yüksek olacak. Hani üretkenlik tarafın yüksek olacak. Yani burada sana bir teklif gelecek. Şimdi onu anlamaya çalışıyorum da. Ermiş. Kupa altılısı. Çark, denge, dünya kartı. Şimdi tamam, burası netleşti. Şimdi sana bir teklif gelecek öncelikle. Böyle güçlü birinden bir teklif gelebilir. Kendi işinin sahibi biri olabilir. Bu kişi bir ortaklık olabilir. Bazılarında da ciddi olarak bir değişim, dönüşüm var. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın, bazılarınızın bağımlılıkları var arkadaşlar. Ben niyetimi kimler için aldığımı her zaman söylüyorum. Niyetimi her zaman normal insanlar için alıyorum. Kalbi, gönlü, ruhu temiz, merhametli arkadaşlarım için alıyorum. Fakat burada ne olursa olsun bazı bağımlılıklar olduğunu söyledi. Takıntılardan uzak dur. Bağımlılıkların varsa bunlardan uzak dur. Ve zaman zaman şeytan birazcık seni yoklayabilir. Bu da senin hata yapmana sebep verebilir. Çünkü burada arka planda çalışan bazı tuzaklar var. Bak, şeytan ve kılıç sekizlisi. Yani kendi kendinin, hani şey denir ya, işte kendi kendisini mahvetti gibi. İşte kendi kendisinin ayağını kaydırdı gibi. Yani bu tarz etkilere dikkat et. Kendi kendini hapsettiğin durumlar var. Ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat et. İllüzyonlara karşı dikkat et. Tavsiyeleri çok iyi değerlendir. Nefsi olan pek çok şeye dikkat et. Yani şeytan geldiğinde ben bunu kesinlikle söylerim. Her anlamda, kariyer olsun, ilişkiler olsun, nefsi olarak dikkat et. Tamam mı? Şimdi bunlara dikkat edersen ne olacak? Bir kere burada sana çok güzel bir iş teklifi, çok güzel bir fırsat sunulacak. Hatta bazılarınız için geçmişte yarım kalan bir iş, yarım kalan bir proje. 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi, 9'u ve 10'u ve 21'i. Bu tarihler senin için çok önemli olacak. Dediğim gibi tarotta tarih veriyorum. Artı eksi olarak alın. Çünkü bu doğrudan enerji okuması tarot arkadaşlar. Tamam, tarot doğrudan enerji okuması. Şimdi tam bir ermiş gibi davranman lazım. Bak, nefsi altını çizdim. Artık hani o ben görevimi yaptım, yani uyarımı yaptım. Tam bir ermiş gibi davranman lazım. Kalbinin sesiyle, o saf benliğinle kendini ortaya koyman lazım. Geçmişte yarım kalan bir iş, yarım kalan bir proje varsa bu ay tekrar senin karşına çıkacak. Kupa altılısıyla birlikte. Ve burada kadersel olarak çok güzel bir şans ve çok güzel bir fırsattan ve hatta tamamlanmaktan ve bir başarıdan bahseder. Geçmişte yarım bıraktığın bir iş varsa tüm gücünle onu yeniden tamamlayabilirsin. Ayrıyeten burada senin yeteneklerine destek olabilecek, sana sponsorluk sağlayabilecek, güçlü ve bilgili her anlamda birilerinden destek alacaksın. Rehber, yardım, danışmanlık, işte ne bileyim, sıkıştığın bir konu varsa, yani bu her türlü danışmanlık olabilir. Avukat olabilir, doktor olabilir, işte mali müşavir olabilir, muhasebeci olabilir, bu tarz danışmanlıklar olabilir, her türlü danışmanlık olabilir. Bir de burada bakın, bilge kişilerin karşına çıkması. Hani dedim ya, ermiş gibi davran, aynı zamanda seni yönlendirebilecek. Yani bu bir his olarak gelir, kişi vasıtasıyla gelir. Bunlara karşı dikkat et. Tedbirli ol, uyanık ol. Yani bu işaretleri almaya dikkat et. Şimdi burada bir sponsorluk, bir teklif var arkadaşlar. Yani
eline geçecek olan çok güzel bir fırsat var. Dediğim gibi bazılarınızda bu bir kişi olarak gelecek. Bazılarınızda da senin kendi çıkarttığın bir fikir, kendi çıkarttığın bir proje. Ve bu seni gerçekten büyük bir başarıya götürecek. Fakat burada yine şeytan ve kılıç sekizlisi olduğu için ikizler burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani o yüzden diyorum ya şöyle diye. Boş vaatler, İşte onu yaparız, bunu yaparız, şunu yaparız der ama senden faydalanır ve seni ortada bırakır gibi. Ne bileyim işte biri çıkar der ki işte şunu da yaparız, bunu da yaparız. Hani diğer türlü örnek vermek istemiyorum çünkü böyle şeyler konuşunca abonelikten çıkanlar oluyor arkadaşlar. İşte onu yaparız, bunu yaparız, şöyle olur falan deyip de boş vaatlerde bulunan insanlar olabilir. Yani tuzaklara karşı her türlü tuzağa dikkat et. İlişki anlamında da yani ne gerçek ne değil bunları iyi analiz etmeye çalış. Ama dediğim gibi bunlara dikkat ettiğin sürece her türlü bu gelecek olan fırsat var. Yani zaten sistem tarafından da çok desteklisin. Bir de burada duygusal olarak da fiziki olarak da kimsenin yükünü almamaya da dikkat et. Çünkü neden biliyor musun? Yani bak ay genelinde özellikle ilk yarısı dedim ya. İlk yarısı özellikle gereksiz yere huzursuzluk çıkartacak etrafındaki birileri. Ama ne olursa olsun sen burada bir yeni iş kurma, yeni ortaklık kurma. Ben kavgalarına dikkat et. İşte sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi. Bu tarz şeylerden uzak dur. Bunun dışında akış kesinlikle çok güzel. Hatta başlığa da onu yazacağım. Ağustos ayında zirve senin diyebilirim sevgili İkizler Burcu. Bakalım Rumi'den gelecek olan mesajlar nelerdir? Bir karıştıralım. Sonra diğer kartımızdan mesajımızı alalım bakalım. Dinarların padişahı arkadaşlar bakın. Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü ve güzel. Bazı ikizler burcu o yüzden hani yani herkesin yani kendi tekamül süreci, farkındalığı, attığı adım, kendi uyanış süreci çok çok farklılık gösterir arkadaşlar. Zaten ben tarot hani her zaman diyorum yani mesela yani tarot herkese bakılacak bir şey değil. Yani bunu daha çok rehberlik olarak kullanmak çok daha sağlıklı. Şimdi burada pek çok ikizler burcu gerçekten ciddi farkındalık yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani geçmişe takıntı kuruntu yaptığın şeylerin aslında ne kadar yersiz ve boş olduğunu. Bakın pek çoğunuz bunu fark edeceksiniz. Pek çoğunuz neyi fark edeceksiniz? Kaybettiğini düşündüğün şeyin aslında kaybetmediğini ve çok daha güçlü bir şekilde seni bulduğunu fark edeceksin. Bir kısımda şunu fark edecek. Kendi yapmış olduğun hataların, işte nefsi tutumların, işte kendi kendine soktuğun illüzyonlar neyse. Özellikle son yıllarda karşılaştığın sıkıntıların aslında senden kaynaklı olduğunu da fark edebilirsin. Mesela işte evet geçmişte ben de böyleydim o yüzden böyle bir şey olmuş gibi. Yani burada da mesela 3'e ayrıldı ikizler burcu. Ama şöyle bir şey var. Hani ben niyetimi izleyen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Yani çok şükür şu ana kadar hiç kötü insan denk gelmedi. Çok ufak tefek de olsa. Ne olursa olsun burada bir fark ediş var. Bak fark ediş var. Ve sonrasında yola çıkmak var. Evet ben buradaki kilidi çözdüm, şifreyi çözdüm. Ben ya senden kaynaklı ya karşı taraftan kaynaklı neyse burada algılaman gereken etki. Zaten ufak da olsa bahsettim. Ve sonrasında yola çıkmak var. Aydınlığa doğru gitmek var ikizler burcu. Kadehlerin altılısı bakın kupa altılısı burada da vardı. Kadehlerin altılısı ruh arkadaşlar. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır diyor. Yani burada bir de şeytandan sonra gelen ermiş kartı. Yani aradaki bağlantıyı siz anlayın arkadaşlar. Biri şeytan, biri ermiş arkadaşlar. Aradaki farka bakın. Yani ikizler burcun hayatındaki etki. Geçmişte eğer narsist ki hala bu enerjiler akıyor. Seni kullanan, manipüle eden, iyi niyetini bir türlü anlamayan, iyi niyetini anlamayan insanlar. Evet bakın ya ikizler burcu şimdi... Ben o yüzden hani yorumu o şekilde tekrar alıyorum. Hani diğer uyarıları da yapmak zorundaydım. Böyle nasıl bir şey var biliyor musun ikizler burcu? Bak geçmişten beridir seninle uğraşan kişiler var. Bak geçmişten beridir seninle uğraşan kişiler var. Şu anda hala uğraşmaya çalışanlar var. Kendi yaptıkları pislikleri çuvala doldurup
Senin böyle küçücük bir şeyini çok büyük pislikmiş gibi çıkartmaya çalışanlar var. Ama burada sen olayları o kadar çok bilgece yaklaşıyorsun ve o kadar çok olgunca yaklaşıyorsun ki bu sana tuzak kuranların yani kendi tuzaklarına düşmesi var, böyle bir etki. Ben burada şunu gördüm, pek çok ikizler burcu arkadaşım, yani zaten niyetimi senin için alıyorum ama dediğim gibi arada böyle ufak tefek art niyetler oluyor. O yüzden bunları söylüyorum arkadaşlar, yanlış anlamayın. Burada işte o karanlığı aydınlığa dönüştürmek var arkadaşlar. Aydınlığa dönüştürmek var ikizler burcu. Gayet güzel bitti. Ya ne kadar güzel bir şeye bağladık şu an. Ve sen burada hani ya işte bittim, öldüm, bak şöyleydi, böyleydi derken işte o kirin pasın içinden aydınlık bir şekilde çıkmak var. Ve bunu başkalarına da gösterebilirsin mesela. Ya burada gerçekten güzel bir aydınlık var. Ama yine de tuzaklara dikkat et ikizler burcu. Peki bakalım, her ne kadar başarılı olacak olsan da aynı zamanda şimdi mesela bak burada ermiş çıktı, o şekilde davranman gerekiyor. Yani üslubunu, olgunluğunu hiçbir şekilde bozmaman gerekiyor. Destek. Biriz zaten burada yardımı, desteği görmüştük. Yani bu bir ortaklık olabilir, diğer türlü olabilir. Seni seven biri seni savunabilir aynı şekilde. Biri sana yardım etmek için hayatına girecek. Bu kişi hayatında önemli bir yere sahip olacak diyor. Ve barışma, geçmişinden biri hayatına geri dönüyor. Unutma, geçmişine dönüp dönmemek senin elinde diyor. Ve kurtulmak. Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekleme ve yarat diyor. Yani bu enerji zaten sana verilecek ikizler burcu. O yüzden boşuna hani zirve senin demedim. Her şeyi geride bırakıp arkadaşlar, her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkma. Güvenli bir dönemdesin. Bak bir koruma da var. Yani koruma altındasın ikizler burcu. Ve koruma, hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun dedi. Çok güzel mesaj verdi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.